Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda çekip çekmeme konusunda kararsız kaldığım çamaşır makinesi motoru haricen nasıl çalıştırılır konusunu anlatacağım. Dediğim gibi tereddütte kaldım. Neden tereddütte kaldım? Çok video var. Sonra dedim ki çekeyim çünkü videolar aşırı derecede karışık. Yani hep atlanmış, hep eksik bir şeyler var. Bu da yarım bilginin olduğunu gösteriyor. Tam bilgi olsa atlanmaz. Bu videoda tam vereceğiz. Ve olabildiğince basit anlatacağım. Mesela video çekilmiş, kendine çekmiş. Ya senin bildiğin şeyi karşı taraf bilmiyor ki. O yüzden en basit haliyle anlatacağım. Herkes de anlayacak. Şimdi bu Samsung çamaşır makinesinin motoru. En karışık olanlardan birisi bu. Bize göre basit. Bunda çok fazla soket var. Merak etmeyin, bu yöntemle diğer çamaşır makinesi motorlarını da rahatlıkla çalıştıracaksınız. Çünkü kablo bulmayı öğreteceğiz. Şimdi 2, 4, 6, 8, 9, 3, 6, 7, 9. Evet 9 tane uç var. Bu uçların 2 tanesi takometre. Bunu zaten herkes söylüyor. Bununla işimiz yok. 2 tanesi kömür. Kömürü nasıl bulacaksınız? Bakın buradan kablo geliyor. Şu en baştakinin yanındaki yani 2 numara kömür. Burada rakamlar da olur. Zannedersem 9 numara. Neyse çok önemli değil. Bu kömür. Bunu da çıkarttık. Diğer kömürü bulmamız lazım. Ama onu bulamıyorsunuz. Buradan girmiş siyah bir kablo. Bakın. Nereden çıkmış? Takip edemediniz, bulamadınız. 1, 2 tane de siyah kablo var. 2 tane de renginin ne olduğu belli olmayan kablo var. Hemen kömür nasıl bulacağız? Onu gösterelim. Multimetre elinizde olacak. Yoksa zaten girmeyin bu işlere. Ya takip edip bulacaksınız. Eğer bulamıyorsanız şuradan ucuna değersiniz. Sıradan gidersiniz. Bakın burada değer aldık. Üçüncü. Yani dolayısıyla şimdi birinci kömürümüz bu. Şu kablo. Sıradan bakıyoruz. Altındaki de diğer kömürmüş. Diğerlerinde zaten değer vermez bize. Yani bu kömür, bu zaten belli. Bunun yanındaki de kömür. Ne yapıyoruz? Hemen işaretleyelim. Kömür. Kömür. İşaretlemiyordu. Kalem aldık geldik. Şöyle gösterelim. Bu kömür. Bunun yanındaki de kömür. Tamam. Şimdi şunlarla işimiz yoktu. Geride kaldı 1, 2, 3, 4, 5 kablo kaldı. Niye 5? Adam almış motoru 4 kablo. 2 tane takometre 6 kablo. 2 tanesi kömür kablosu diyor. 2 tanesi de sargıdan gelen. Hadi höp yaptım ettim. Bak burada 5 tane ne yapacaksın? Şimdi bazı motorlarda motorun içerisinde sıcaklığı ölçen termostat var. Yani ölçen derken sıcaklık belli bir seviyeye gelince termostat devreye giriyor ve kazanın önüne geçiyor. Yani ısıyı ölçüyor diyelim. Termik de diyebiliriz. Bunda da o kullanılmış. O yüzden fazla kablo var. Termikler de yine birbiriyle bağlantılıdır. Şimdi şu iki siyah kablo bakalım. Ne? Evet. Bu iki kablo da termikten gelen kablo. Bunlarla da işimiz yok. Bu emniyet için konmuş bir kablo. Ne kaldı? 1, 2, 3, 4 kablomuz kaldı. 2 tanesi kömür. Bu da sargıdan geliyor. Bu da sargıdan geliyor. Bu da sargıdan geliyor. 3 tane geliyor. Şimdi şemasını çizelim. Bu biraz teknik bilgi isteyenler için. Başka motorları kullanmak isteyenler için. Şimdi arkadaşlar buradan çizelim. Şimdi şu kömür. Kömür, fırça kömür. Rotora değen kömürler. 2 tane böyle geliyor. Şöyle kömür yazalım. Kömür. Şimdi bunun bu tarafındaki sargı, sargı, sargı. Şöyle. Şöyle yapalım. Yani bu 3 uç
birbiriyle aynı. Şurada 2 tane kablomuz daha var. Bu da termik, termostat. 2 tane daha var. Bunlar da tako. Şurayla işimiz yok. Gelelim buraya. Bir kömürle bir sargıyı bağlayacaksınız. Olay bu kadar basit. Bir kömür, bir sargı birbirine bağlanacak. Nasıl bağlanacak? Şöyle. Yani tek parçaymış gibi düşünün. Şöyle 2 tane uç yaptım. Bir kömürle bir sargı. Bu ikisi kömürdü, kalın olanlar. Şu da sargı. Şimdi taktık. Yanına da kömürü taktık. Bu ikisi birleşti. Yalıtımlı kablo kullanın. Yakarsınız. Sıkıntı olur, problem olur, birbirine değmesin. Ya şunda problem yok. Zaten değmesini istiyoruz da diğerlerini de istemiyoruz. Şimdi bir tane kömürümüz kaldı elde. Kömür kablomuz, yani bu. Bu kabloya da bir tane soket bağlıyoruz. Ucu boşta kablo. Bundan da bir tane kablo çıkarıyoruz. Bunun da ucu boşta. Yani şöyle. Ne oldu? Bir artı bir eksimiz oldu. Yani şuradan gösterelim. Bu kömür. Bir tane boşta. Yandaki neydi? Yandaki de artı eksi kutuplarımızdan birisiydi. Buna da bağlayabilirsiniz, buna da. 2 tane ucumuz oldu. Buradan elektriği vereceğiz. Motorumuz çalışacak. Direkt olarak 220 volt vermeyin. Evinizde vardır laptop adaptörü veya daha düşük böyle adaptörler olabilir. Önce onunla deniyoruz. Çünkü direkt 220 verdiğinizde zaten son hızla dönecek. Motorların özelliği o. Devrini ayarlamak istiyorsanız bu dimmer'lar var. Onları tavsiye etmiyorum. Çünkü onlar sadece voltajı düşürerek bunun hızını ayarlıyor. Asıl hız kontrol üniteleri var. Onları kullanmak lazım. Onlar sayesinde voltaj ayarlanır. Şimdi bir tanesini iç kısma takıyoruz. Adaptörün iç kısmı. Aynı fiş gibi düşünün. Fişin bir tarafı, iç kısmı. Diğerini de dışına değdiriyoruz. Bu kadar yani. Biz de pervane takalım. Sonsuz maksimum devirde döner. Şimdi burayı anladınız değil mi? Bir sargı, bir kömür birleştirilecek. Yani şu kömür kablosuyla sargı kablosu birleştirilecek. Bir tane sargı, bir tane kömür de dışta duracak. Açıkta. Bunların birisine fark etmez. Artıyı, birisine eksiği vereceğiz. Veya birisinde eksiği, birisinde artıyı. Veya direkt olarak fişten kablo bağlanacak, ancak uzun süre çalıştırmayın. Çünkü patlama riski var. Kafa karıştıran neydi? Bazı çamaşır makinesi motorlarında termik var. Bunda olduğu gibi 2 tane. Bunu bulmanız lazım. Böyle açtınız, 8-10 kablo çıktı. Bilin ki 2 tanesi termik. Termiği buldunuz. Takoları bulmak zaten basit. Çıktığı yer belli. 2 kablo kömür. Kömürün nasıl bulunacağını da gösterdik ölçerek. Kabloyu takip ederek zaten buluyorsunuz. Fakat ola ki bundaki gibi sıkıntılı. Ölçerek buluyorsunuz. Termostat da ölçerek buluyorsunuz. Kalanlar sargı kabloları. Yani bu kadar. Yine söylüyorum. Bir kömür, bir sargı kablosu birbirine bağlanacak. Fark etmez hangisinin olduğu. Bir kömür, bir sargı kablosu da dışarıda kalacak. Şimdi yön değiştirme. Ne tarafa dönüyordu? Böyle dönüyordu değil mi? Bir bakalım. Böyle dönüyor. Şimdi yönü değiştirelim. O da basit. Sadece mesela bu sargıdan aldık ya bunu. Bunu diğer sargıya vereceğiz. Bakın tersi dönmeye başladı. Fark etmez. İsterseniz şuna takın. Hani az önce söylediğimizde ispatlayalım. Üçü de aynı dedik ya. Sargıdan geliyor. Olay aslında o kadar basit ki millet karıştırıyor. Böyle karışık karışık anlatıyor. Kendisini anlatıyor. Kendini anlatırsan olmaz. Kabloyu takarken
Şöyle bakarak takın. Ben şimdi video çektiğim için bakamadım bazı yerlere. Baktım olmuyor. Bu tarafa geçerek yaptım. Çünkü birbirlerine çok yakın. Yalıtımsız aparat, kablo kullanırsanız motoru yakarsınız arkadaş. Yani bir makaron 3 tane 4 tane ağzına uç, soket, basit bir sistem yani. Bu şekilde çalışır. Easy mi? Easy tabii ki de. Bu kadar arkadaşlar, videoma son veriyorum. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.